CoinTR YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz kripto para projeleri yani coinler, tokenlar Binance, Coinbase gibi büyük borsalarda listelenmeden önce en başta bir ön satışları gerçekleşiyor. Sonrasında küçük borsalarda listeleniyorlar. Yani daha doğrusu Gate.io, MXC gibi borsalarda büyük borsalar ama coin listeleme şartları Binance ya da Coinbase kadar zor değil arkadaşlar. O yüzden coinler önce Gate.io, MXC, KuCoin gibi borsalarda listelenip sonrasında Binance'e geçiyorlar ve Binance'te listelendiklerinde de gerçekten çok güzel paralar kazandırabiliyorlar. Biz de bu yüzden bu videomuzda Binance'te listelenmemiş ama listelenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşündüğümüz coinleri sizlerle paylaşacağız. Gördüğünüz üzere Binance ekranımız açık. CoinMarketCap üzerinden bu coinleri tek tek inceleyeceğiz. Eğer Gate.io'da, MXC'de, KuCoin'de hesabınız yoksa mutlaka açmalısınız. Çünkü sadece Binance'te alım satım yaparak gerçekten bir yere varamazsınız. Yani özellikle de ayı sezonunda yeterli gelmez. O yüzden bu diğer borsaların da bütün borsaların komisyon indirimli kayıt linklerini açıklama kısmına bırakıyoruz. O linklerden kayıt olarak ömür boyu bu borsalara ödeyeceğiniz komisyonları düşürmüş olursunuz. Şimdi gelin isterseniz ilk coin'imiz hangisi? Hızlı bir şekilde incelemeye başlayalım. Evet, bu sepette yani Binance'te listelenme ihtimalinin en yüksek olduğunu düşündüğümüz coin'lerden oluşturduğumuz sepette ilk yer vermek istediğim coin Covalent arkadaşlar. CQT kısaltmasıyla borsalarda bulabilirsiniz. Şu anki fiyatı 0.0845, maksimum ve toplam arzı 1 milyar. Bunun 254 milyonu şu anda dolaşımda arkadaşlar. Sıralamada 617. sırada olan bir token. Buradaki etiketlerine falan baktığımız zaman da oldukça güzel, benim açıkçası beğendiğim bir projesi var. Piyasalarına da bakalım. KuCoin'de, FTX'te, CoinList Pro'da, MXC'de, Crypto.com, OKX gibi büyük borsaların neredeyse tamamında listeli. Sadece Coinbase ve Binance eksik. Özellikle de burada FTX'in olması, CoinList'in, Crypto.com veya OKX'in olması açıkçası bana oldukça güven veriyor ve Binance gibi bir borsada da listelenmesi için oldukça güzel detaylar bunlar aslında. Hacmi de oldukça iyi. Şurada düşmüş olmasına rağmen tabii şu an piyasada da ciddi bir hacimsizlik var. Zaten piyasa değerimiz de 1 trilyonun altına düşüyor sık sık. O yüzden hani piyasanın şu durumuna rağmen yine iyi bir durum, iyi bir hareket sergiliyor bana sorarsanız. O yüzden Covalent yani CQT coin'in token'ında ben Binance'te listelenebileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu borsalarda listeli, almak isterseniz bütün bu borsalarda da açıklama kısmındaki linklerden hesap açabilirsiniz. İkinci coin'imiz arkadaşlar SeekVR. SeekVR'ı zaten biliyorsunuz, gerçekten Metaverse alanında şu anda en çok konuşulan coin'lerden biri. Sandbox, Decentraland veya işte diğer birçok coin'e göre aslında daha çok konuşulmasına rağmen ne yazık ki yeteri kadar değerlenmiyor. En son mesela Meta yani eski ismiyle Facebook şirketiyle bir görüşmeleri olmuştu. 15 Temmuz'da bir arsa satışları olmuştu Metaverse'te. O arsa satışlarıyla birlikte fiyatı epey yükseldi ama şu an düzeltme yaşıyor. O yüzden şu an SeekVR'ı alacaksanız eğer uzun vade için mutlaka desteklerden almaya özen gösterin. Baktığımız zaman Metaverse sanal gerçeklik alanında faaliyet gösteren Ethereum tabanlı bir token arkadaşlar. Toplam ve maksimum arzı 1 milyar, bunun yaklaşık %80'i dolaşımda. Hacmi ve piyasa değeri oldukça güzel. Hatta hacmin de son 24 saatte %61-62 civarı arttığını buradan görebiliyoruz. Fiyatının da son bir günlük hareketi ve şöyle tüm zamanlardaki hareketine bakarsak zamanında gerçekten çok güzel yükselip sonrasında tabii ki ayı piyasasıyla beraber bayağı dipleri görmüş bir coin. Piyasalar kısmına bakalım. Gate.io'da, KuCoin'de, Huobi'de burada çok önemli. MXC'de listeli bir coin arkadaşlar. Paribu'da da var, Bitget'te de var. Bu arada MXC demişken arkadaşlar, CoinTR YouTube kanalımızda MXC ile 30 dolar değerinde çok güzel bir ödül kazanabileceğiniz bir kampanyayı tanıtmıştık. Kampanya hala aktif. Eğer MXC'de hesabınız yoksa mutlaka bunu da değerlendirin derim arkadaşlar. Şimdi incelememize devam edelim. SeekVR dediğim gibi bu borsalarda var ve Binance'te listelenme ihtimalinin en yüksek olduğu coinlerden biri olarak görüyorum arkadaşlar. Üçüncü coinimiz AIOZ Network, kısaltması da yine AIOZ şeklinde borsalarda bulabilirsiniz. Fiyatı 0.069 dolar, maksimum ve toplam arzı yine bu da 3. coin'imizin de 1 milyar ve bunun 631 milyonu şu anda dolaşımda. Hacmi oldukça düşük. Yani çünkü büyük borsalarda listeli olmamasından dolayı hacim gerçekten çok düşük. Piyasa değeri iyi, idare eder. Yani SeekVR ile kıyasladığımız zaman yine çok kötü değil aslında piyasa değeri.
Bunun dışında baktığımız zaman bir coin arkadaşlar diğer az önce incelediklerimiz gibi token değil. Piyasalar kısmına da bakalım. Coinbase'de, KuCoin'de, Gate.io'da, Huobi'de listeli. Burada benim en çok dikkatimi çeken Coinbase'de listeli olması arkadaşlar. Çünkü Coinbase'de listelenmek Binance'ten daha zordur. O yüzden eğer bir coin Coinbase'de listeleniyorsa Binance'te de listelenmesi emin olun daha kolay ve daha hızlı olacaktır yani bu diğer bir coin'e göre. O yüzden ben EOS Network coin'e, token'a da, daha doğrusu coin'e de Binance'te listelenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden bu sepette bu coin'e de yer vermek istedim. Dördüncü coin'imiz Casper arkadaşlar. CSPR kısaltmasıyla borsalarda bulabilirsiniz. Maksimum arzı 11 milyar. Bunun 5.68 milyarı şu anda dolaşımda. Maksimum arzı yok. Baktığımız zaman fiyatı 0.031 dolar, sıralamada 151. sırada, hacmi ve piyasa değeri oldukça iyi. Zaten Casper CoinList Pro'da CoinList'te ön satışı gerçekleştikten sonra açıkçası çok konuşuldu. Çünkü proje olarak oldukça güzel bir proje. Ekibi oldukça sağlam. Gate.io'da, Huobi'de, KuCoin, CoinList, Bitamp, MXC, Crypto.com, OKEX gibi çok büyük borsalarda listeli bir coin. Yani hala daha bakın mesela çok fazla borsada listeli bir coin arkadaşlar ve proje ekip olarak da oldukça başarılı. O yüzden bu coin'in de Binance'te listelenme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum açıkçası. Genel olarak bu 4 coin'den bahsetmek istedim arkadaşlar. 4'ünün de gerçekten listelenme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Binance'te listelendikleri zaman da gerçekten güzel kazandırıyorlar genelde. Bunun çok örneğini yaşadık. Geçmiş zamanda mesela ayı piyasasında bile Binance'te listeli olmayıp listelenme haberi geldiği anda çok ciddi pump yaşayan çok fazla coin oldu. Bu da tabii ki o coinleri Binance'te listelenmeden önce yakalayanlara çok güzel kazançlar sağlıyor. Bizim de bu videoyu çekerkenki amacımız buydu. Takipçilerimizi bu coinlerden haberdar etmek ve kesin listelenmeyecekler belki ama bu 4 coinden 2 tanesi bile listelense çok güzel kazanmış olacağız. O yüzden bu coinleri sizlerle paylaşmak istedik arkadaşlar. Kanalımızda çok güzel airdrop videoları paylaşıyoruz. Çok güzel kampanyalardan sizlere haberdar etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ön satışlar, bunlar dışında eğitim, rehber videoları veya sizlere yararlı olabilecek, para kazandırabilecek veya bir şeyler öğrenmenize yarar sağlayabilecek her türlü içeriği paylaşmaya, sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O yüzden kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayınız. Bu sayede yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Öyleyse bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.